Merhaba. Altını çizdiğim yazılar programında şimdiki kitabımız Yuval Noah Harari'nin Sapiens adlı kitabı. 2 ciltlik bir serinin birinci kitabı bu. İkinci kitabı Homo Deus'u yine videolarım arasında görebilirsiniz. Kitabın arka kapağında yazanlar: Homo sapiens neden ekolojik bir seri katile dönüştü? Para neden herkesin güvendiği tek şey? Kadınlar üstün sosyal becerilere sahipken neden çoğu toplum erkek egemen? Güç elde etmekte böylesine yetenekli olan insanlar neden bu gücü mutluluğa dönüştürmekte başarısızlar? Geleceğin dini bilim mi? İnsanların miadı çoktan doldu mu? 100 bin yıl önce yeryüzünde en az 6 farklı insan türü vardı. Günümüzde ise sadece Homo sapiens var. Diğerlerinin başına ne geldi ve bize ne olacak? Şimdi altını çizdiğim bölümleri paylaşacağım sizlerle. Önemsiz bir hayvan adlı bölümdeyiz. Homo sapiens'te beyin toplam vücut ağırlığının yalnızca %2 ila 3'ünü oluşturur. Fakat dinlenme halinde vücudun tükettiği enerjinin %25'ini harcar. İlkel atalarımızın iskeletleri milyonlarca yıl boyunca 4 ayağı üstünde yürüyen ve görece küçük kafası olan bir canlıdan evrilmiştir. Dik bir pozisyona geçmek büyük bir zorluktu. Özellikle de iskeletin çok geniş bir kafayı desteklemesi gerektiğinde. İnsanlık geniş görüş açısının ve becerikli ellerinin bedelini sırt ağrıları ve boyun tutulmalarıyla ödedi. Kadınlar daha da fazlasını ödemek zorunda kaldı. Dik bir duruş daha dar kalçalar demekti ve bu da doğum kanalını daraltıyordu. Üstelik aynı anda bebeklerin de beyni giderek büyüyordu. Doğumda ölüm, dişi insanlar için ciddi bir sorun haline geldi. Bebeklerinin kafası ve beyni daha küçük olduğundan erken doğum yapan kadınlar daha çok hayatta kaldılar ve daha çok çocuk sahibi oldular. Doğal seçilim bu şekilde erken doğumlara hayatta kalma şansı verdi. Elbette böylelikle diğer hayvanlara kıyasla insanlar pek çok hayati öneme sahip sistemleri henüz tam olarak gelişmemişken erken doğar hale geldiler. Bir tay doğumdan kısa süre sonra yürüyebilir. Bir yavru kedi birkaç haftalıkken annesi yiyecek arayışı sırasında onu yalnız bırakabilir. İnsan bebekleri ise yıllar boyunca yardım, bakım, koruma ve eğitim için büyüklere muhtaçtır. Sadece Homo sapiens'in var olmayan şeyler hakkında konuşabildiği iddiası herkesçe kabul edilebilecek bir önerme. Bir maymunu ölümden sonra gideceği maymun cennetindeki sınırsız muzla kandırarak elindeki muzu vermeye asla ikna edemezsiniz. Peki bu neden bu kadar önemli? Sonuçta kurgu tehlikeli biçimde yanlış yönlendirilebilen veya dikkat dağıtan bir şey olabilir. Ormana melekler ve tek boynuzlular görmeye giden insanların hayatta kalma şansı kesinlikle ormana mantar ve geyik bulmaya gidenlerden daha az olacaktır. Ayrıca eğer zamanınızı var olmayan koruyucu ruhlara dua etmekle geçirirseniz, gıda toplamak, savaşmak ve üremek gibi şeyler için kullanılabilecek değerli vakti boşa harcamış olmaz mısınız? Evrende hiçbir tanrı, millet, para, insan hakkı, yasa ve adalet insanların ortak hayal gücü dışında var olamaz. Bugün sanayi toplumlarındaki çoğu kişi hayatta kalabilmek için dünyanın doğal düzeni hakkında bu kadar çok şey bilmek zorunda değil. Fabrika işçisi, tarih öğretmeni, sigortacı veya bilgisayar mühendisi olmak için ne bilmeniz gerekir? Kendi dar uzmanlık alanınızla ilgili çok şey. Fakat yaşamın diğer gerekliliklerinin çoğu için gözünüz kapalı başka insanlara güveniyorsunuz ki bu insanların da bilgileri kendi dar uzmanlık alanlarıyla sınırlıdır. Kolektif insan bugün eski grupların bildiğinden çok daha fazlasını biliyor. Ama birey olarak bakıldığında eski avcı toplayıcılar tarihteki en becerikli ve bilgili insanlardı. Avcı toplayıcılık devrinden beri insan beyninin küçüldüğüne dair kanıtlar var. O dönemde hayatta kalabilmek herkesin muhteşem zihinsel becerilere sahip olmasını gerektirirdi. Tarım ve sanayi ortaya çıkınca insanlar hayatta kalabilmek için giderek diğer insanların becerilerine daha fazla güvendiler ve embesiller için yeni fırsatlar ortaya çıktı. Günümüzün zengin toplumlarındaki insanlar haftada 40-45 saat, gelişmekte olan ülkelerde haftada 60 hatta kimi zaman 80 saat çalışırken bugün dünyanın yaşamaya en uygun olmayan bölgelerinde örneğin Kalahari Çölü yaşayan avcı toplayıcılar haftada ortalama sadece 35-45 saat çalışırlardı.
3 günde bir avlanır ve toplama işine de günde sadece 3-6 saat ayırırlardı. Normal zamanda kampı beslemeye yeterlidir bu. Gezegenimiz oldukça sık ısınma ve soğuma döngüleri geçirmiştir. Geçtiğimiz 1 milyon yıl boyunca ortalama her 100 bin yılda bir buzul çağı yaşandı. Bunların sonuncusu 75 ila 15 bin yıl önce arasında gerçekleşti. Tarihin en büyük aldatmacası başlığımız. Tarıma geçiş M.Ö. 9500-8500 yıllarında Güneydoğu Türkiye, Batı İran ve Levant bölgesinin tepelik arazisinde düşük bir hızda ve sınırlı bir coğrafi alanda başladı. Buğday ve keçiler yaklaşık M.Ö. 9000'de, bezelye ve mercimek 8000, zeytin ağaçları M.Ö. 5000, atlar 4000 ve üzüm 3500 yıllarında evcilleştirildi. M.Ö. 3500 civarında asıl evcilleştirme dalgası bitmişti. Tüm ileri teknolojimize rağmen bugün bile kalorimizin %90'ından fazlasını atalarımızın M.Ö. 9500 ile 3500 arasında evcilleştirdiği bir avuç bitkiden elde ediyoruz. Bunlar buğday, mısır, patates, darı ve arpadır. Tarihin en eski yasalarından biri de şudur. Lüksler zamanla ihtiyaç haline gelir ve yeni zorunluluklar ortaya çıkarır. Eskiden bir mektup yazıp zarfa koymak, üstüne pul yapıştırıp posta kutusuna atmak insanı epey uğraştıran bir işti. Mektuba cevap almak günler veya haftalar, hatta aylar alabiliyordu. Günümüzde ise 1 dakika içinde çabucak bir e-posta yazıp dünyanın öbür ucuna gönderebiliyorum. Ve eğer gönderdiğim kişi çevrim içi ise anında cevap alabiliyorum. Böylece mektup yazmanın aldığı tüm zamanı ve çabayı ortadan kaldırmış oldum. Peki bugün daha rahat bir hayat mı yaşıyorum? Maalesef cevap hayır. Klasik posta çağında insanlar yalnızca gerçekten söyleyecekleri önemli bir şey olduğunda mektup yazarlardı. Akıllarına gelen ilk şeyi yazmak yerine ne söylemek istediklerini ve bunu nasıl aktaracaklarını önceden dikkatli bir şekilde düşünürlerdi. Bütün icatları yaparken zaman kazanacağımızı düşünüyorduk. Ancak aslında günlerimizi daha endişeli ve kaygılı geçirmemize sebep olacak şekilde hayatın hızını normalin 10 katına çıkartmış olduk. Stone Age, M.Ö. 2500 yılında gelişmiş bir tarım toplumu tarafından yapılmıştı. Göbekli Tepe'deki yapılarsa M.Ö. 9500'e tarihlendiler ve tüm kanıtlar bunların avcı toplayıcılar tarafından yapıldığını gösteriyor. Arkeoloji camiası ilk başta bu bulguları kabul edilebilir bulmakta çekingen davrandı. Ancak yapılan her bir test hem yapıların çok erken tarihli hem de yapanların tarım öncesi toplumlar olduğunu kanıtladı. Neden avcı toplayıcı bir topluluk böyle yapılar inşa etmişti? Bunların açık bir pratik amacı yoktu. Göbekli Tepe sütunlarını yapmanın tek yolu farklı gruplara ve kabilelere mensup binlerce avcı toplayıcının uzunca bir süre işbirliği yapmasıdır. Sadece gelişmiş bir dini veya ideolojik sistem bu tür bir çabayı sürdürmeyi sağlayabilir. Göbekli Tepe'nin heyecan verici bir sırrı daha vardı. Genetikçiler yıllar boyunca evcilleştirilmiş buğdayın kökenini aramaktaydı. Yakın zamandaki keşifler en azından evcilleştirilmiş bir türün Göbekli Tepe'ye 30 kilometre mesafedeki Karacadağ tepelerinde ortaya çıktığını gösteriyor. Normalde öncüler bir köy inşa eder ve köy büyüyünce ortasına bir tapınak kurarlar. Fakat Göbekli Tepe bulguları ilk önce tapınağın yapıldığını ve köyün daha sonra tapınak çevresinde geliştiğini işaret ediyor. Pek çok Yeni Gine toplumunda bir insanın zenginliği sahip olduğu domuz sayısıyla ölçülür. Kuzey Yeni Gine'deki çiftçiler domuzların kaçmamalarını garanti altına almak için burunlarından büyükçe bir parçayı keserler. Domuz koklamaya çalıştıkça müthiş bir acı verir bu. Domuzlar koklamadan yiyeceklerini, hatta gidecekleri yönü bile bulamadıklarından sahiplerine tamamen bağımlı hale gelirler. Yeni Gine'deki bir başka bölgede domuzların gözünü çıkartmak adet haline gelmiştir. Bunun amacı da hayvanların nereye gittiğini görememesidir. Hayvanlara istediğini yaptırmak için süt endüstrisinin de kendi yöntemleri var. İnekler, keçiler ve koyunlar ancak yavruladıktan sonra ve ancak bu yavrular emdiği sürece süt üretirler. Tarih boyunca yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri yavruları doğumdan kısa süre sonra kesmek, annenin tüm sütünü sağmak ve sonra tekrar hamile bırakmaktır. Pek çok modern süt çiftliğinde süt inekleri kesilmeden önce yaklaşık 5 yıl yaşar.
Bu 5 yıl boyunca inek neredeyse hep hamiledir ve doğum yaptıktan sonraki 60-120 gün boyunca azami süt üretimini sağlamak için özel olarak beslenir. Diğer bir yöntem de yavruları annelerinin yanında tutmak ama çok fazla süt emmelerini çeşitli yöntemlerle engellemektir. Bunu yapmanın en basit yolu yavrunun süt emmeye başlamasına izin verip süt gelir gelmez yavruyu çekmektir. Bazı çoban kabileleri yavruyu öldürüp etini yer, derisini de doldururdu. İçi doldurulmuş yavru derisi anneye gösterilerek süt üretiminin artması sağlanırdı. Sudan'daki Nuer kabilesinin tekniği de yavrunun ağzının kenarlarına boynuzlar takıp annenin canını yakmak ve emzirmeye itiraz etmesini sağlamaktı. Sahrada deve yetiştiren Tuaregler de yavru develerin üst dudağını ve burnunun bir kısmını kesip veya yaralayıp süt emmeyi acı verici bir hale getirerek fazla süt tüketmelerini önleme yöntemini geliştirmişti. Piramitleri inşa etmek. Tarihteki savaşların ve devrimlerin çoğu gıda kıtlığından kaynaklanmamıştır. Fransız devriminin öncüleri aç çiftçiler değil zengin avukatlardı. Roma Cumhuriyeti gücünün doruğuna milattan sonra 1. yüzyılda ulaşmıştı. Tam da tüm Akdeniz'den gelen hazineler Romalıları atalarının hayal bile edemeyeceği kadar zenginleştirmişken, Roma siyasi sistemini tam da bu en güçlü olduğu dönemde bir dizi iç savaş çökertti. Yugoslavya'nın 1991'deki kaynakları tüm vatandaşlarını beslemek için yeter de artardı. Ancak ülke bölündü ve kan gövdeyi götürdü. Bu tür belaların kaynağı insanların milyonlarca yıl boyunca birkaç düzine bireyden oluşan küçük gruplar halinde evrimleşmiş olmasıdır. Milattan önce 7000'de o sıralar muhtemelen dünyadaki en büyük yerleşim olan Anadolu'daki Çatalhöyük'te 5 ila 10 bin arasında insan yaşıyordu. Milattan önce 221'de Çin hanedanı Çin'i birleştirdi ve bundan kısa bir süre sonra da Roma Akdeniz havzasını bir araya getirdi. 40 milyon Çinliden toplanan vergiler, yüz binlerce kişilik bir orduyu ve 100 binden fazla çalışanı olan karmaşık bir bürokrasiyi beslemekte kullanıldı. Roma İmparatorluğu gücünün doğruğunda yaklaşık 100 milyon kişiden vergi toplamaktaydı. Bu gelir 250 ila 500 bin askerlik bir düzenli orduya, 1500 yıl sonra bile kullanılabilen yollara ve günümüzde hala gösterilerin yapıldığı tiyatro ve amfitiyatrolara harcanırdı. İnsanların en kişisel istekleri sandıkları bile genelde hayali düzen tarafından programlanmıştır. Gayet popüler bir istek olan yurt dışında tatil yapma örneğini ele alalım. Bu istek aslında hiç de anlaşılır veya doğal değildir. Eski Mısır seçkinleri piramitleri yaptırmak ve cesetlerini mumyalatmak için servetler harcadılar. Ama hiçbiri Babil'e alışverişe veya Fenike'ye kayak tatiline gitmeyi düşünmedi. Bugün insanlar yurt dışına gitmek için ciddi miktarda para harcıyor. Çünkü hepsi romantik tüketicilik akımının gerçek inananları. Biraz sonra çıkacağız Abba, tamam mı? Romantiklik bize kendi potansiyelimizi en üst seviyede gerçekleştirebilmek için olabildiğince fazla deneyimimiz olması gerektiğini söyler. Buna göre kendimizi geniş bir yelpazedeki tüm duygulara açmalı, değişik biçimlerde ilişkiler yaşamalı, farklı mutfaklar denemeli, farklı müzik tarzlarını takdir etmeyi öğrenmeliyiz. Bunu yapmanın en iyi yollarından biri günlük rutinimizi bozmak, alışık olduğumuz ortamın dışına ve uzak yerlere seyahate çıkmak. Böylece oralarda başka insanların kültürlerini, kokularını, tatlarını ve normlarını deneyimleyebiliriz. Tekrar tekrar yeni bir deneyimin nasıl birinin gözlerini açtığını ve yaşamını değiştirdiğini anlatan romantik mitleri dinleyip dururuz. Turizm endüstrisi uçak biletleri ve otel odaları satmaz, deneyim satar. Eski Mısır'da zengin bir adam asla ilişki problemini karısını Babil'e tatile götürerek çözmeyi düşünmezdi. Bunun yerine karısına hep istediği şaşalı bir mezar yaptırırdı. Fazla dolu hafıza bölümündeyiz. Sümerler altılık ve onluk bir sayı sistemi kombinasyonu kullanıyorlardı. Altılık sistemleri bize günün 24 saate bölünmesi veya dairenin 360 dereceye bölünmesi gibi pek çok önemli miras bıraktı. 5000 yıl önceki atalarımızdan bilgece sözler kaldığını umarsak büyük hayal kırıklığı yaşarız. Çünkü bize bıraktıkları en eski mesajlar 29.086 ölçü arpa, 37 ay kushim gibi şeylerdi. Bu da aşağı yukarı şu şekilde çevrilebilir. 37 ayda toplam 29.086 ölçü arpa teslim alındı. İmza kusim.
Tarihteki ilk metinler felsefi bir düşünce, şiir, efsane, yasa, hatta savaş zaferinden bile değil, vergi ödemelerinden, borç birikiminden ve mülkiyet sahipliğinden bahseden sıkıcı ekonomik belgelerdi. Milattan önce 3000 ile 2500 yılları arasında Sümer yazı sistemine giderek daha fazla işaret eklendi ve zamanla yazı bizim bugün çivi yazısı adını verdiğimiz şeye dönüştü. Aşağı yukarı aynı tarihte Mısırlılar hieroglif olarak bilinen başka bir tam yazı sistemi geliştirdiler. Diğer tam yazı sistemleri de M.Ö. 1200 civarında Çin'de ve M.Ö. 1500 yılları arasında Orta Amerika'da geliştirildi. Tarihte Adalet Yoktur adlı bölümdeyiz. Adaletsiz ayrımcılık zamanla daha iyi değil, daha kötü hale gelir. Para parayı, fakirlik de fakirliği çeker. Eğitim daha fazla eğitimi, cehalet daha fazla cehaleti doğurur. Bir dönem tarihin kurbanı olanların tekrar kurban olması yüksek ihtimaldir. Aynı şekilde tarihin zamanında ayrıcalık tanıdığı kesimlerin tekrar ayrıcalıklı olma ihtimali yüksektir. Çoğu toplumda kadınlar erkeğin malıydı. Genellikle de babalarının, kocalarının ve erkek kardeşlerinin. Çoğu yasal sistemde tecavüz mülkiyet hakkının ihlali olarak değerlendirilirdi. Başka bir deyişle kurban tecavüze uğrayan kadın değil, ona sahip olan erkekti. Durum bu olunca yasal çözüm de mülkiyetin el değiştirmesi oluyordu. Tecavüzcü kadının babasına veya erkek kardeşine parasını ödeyerek kadının mülkiyetini kendi üzerine alıyordu. Hiçbir erkeğe ait olmayan bir kadına tecavüz etmekse kesinlikle suç olarak görülmüyordu. Tıpkı kalabalık bir sokakta yere düşen parayı almanın hırsızlık olarak görülmediği gibi. Eğer bir adam kendi karısına tecavüz ederse bu zaten suç değildi. Hatta bir kocanın karısına tecavüz edebilmesi fikri bir oksimorondu. Çünkü koca olmak kadının cinselliği üzerinde tamamen kontrol sahibi olmak anlamına geliyordu. Kadınlarla erkekler arasındaki ayrım, Hindistan'daki kast sistemi ve Amerika'daki ırk sistemi gibi hayal ürünü müydü, yoksa derin biyolojik kökleri olan doğal bir ayrım mıydı? Kadınlarla erkekler arasındaki bazı kültürel, yasal ve politik farklılıkların cinsler arasındaki biyolojik farklardan kaynaklandığı çok bellidir. Çocuk doğurmak her zaman kadınların görevi olmuştur. Çünkü erkeklerin rahimleri yoktur. Bu evrensel gerçekten yola çıkarak her toplum biyolojisiyle ilgisi olmayan kültürel fikirleri ve normları katmanlar halinde yavaş yavaş biriktirdiler. Toplumlar erkeksilik ve kadınsılığa genellikle ciddi biyolojik temeli olmayan çeşitli özellikler atfettiler. Paranın kokusu. Para pek çok yerde ve farklı zamanlarda icat edildi. Madeni para basımı icat edilmeden çok önceleri de mevcut olan para, çeşitli kültürlerde farklı eşyalar kullanılarak gelişti. Deniz kabuğu, hayvan derisi, tuz, tohum, boncuk, kumaş ve taahhütname. Deniz kabukları 4000 yıl boyunca tüm Afrika, Güney Asya, Doğu Asya ve Okyanusya'da para olarak kullanıldı. 20. yüzyılın başlarında İngiliz Uganda'sında vergiler hala bu kabuklarla ödenebiliyordu. 2006'da dünyadaki toplam para miktarı 473 trilyon dolarken madeni para ve banknotların toplam değeri 47 trilyon dolardan azdı. Tüm paranın %90'ından fazlası, hesaplarımızdaki 400 trilyon dolardan daha fazla yani, sadece bilgisayarlarda mevcuttur. Buna karşılık olarak pek çok mali işlem herhangi bir fiziksel transfer olmadan yapılır. Para, insanların neredeyse her şeyi, her şeyle değiştirebilmesini sağlayan evrensel bir araçtır. 15. yüzyıldaki hayat kadınlarının erkeklerle para için yatıp kazandıkları parayı da Katolik kilisesinde endürjans satın alırken yaptıkları gibi. Birikimi kullanabilmek için depolamak yetmez. Çoğunlukla bir yerden bir yere taşıyabilmek gerekir. Emlak gibi bazı birikimler hiç taşınamazlar. Buğday, pirinç gibi ürünlerse zorlukla taşınabilirler. Paranın değeri kabukların veya kağıdın kimyasal yapısında, renginde ya da şeklinde değildir. Başka bir deyişle para bir eşya değildir. Psikolojik bir kurgudur ve fiziksel olanı zihinsel olana çevirerek çalışır. Para şu ana kadar yaratılmış en evrensel ve en etkili karşılıklı güven sistemidir. Tarihteki bilinen ilk para olan Sümer arpası buna iyi bir örnektir. Arpa parası Sümer topraklarında M.Ö. 3000 civarında yazıyla aynı koşullarda, aynı yerde ve zamanda ortaya çıktı.
Ve tıpkı yazının giderek yoğunlaşan idari faaliyetlerin ihtiyacına cevap olması gibi arpa parası da yoğunlaşan ekonomik faaliyetlerin ihtiyacına cevap oldu. Arpa parası bildiğimiz arpaydı. Diğer tüm mal ve hizmetlerin değerini ölçebilmek ve birbiriyle değiştirebilmek için kullanılan sabit miktarda arpa taneleri. Paranın tarihteki asıl kırılma noktası insanlar kendinden bir değeri olmayan ama depolaması ve taşıması kolay olan paraya güven duymaya başladıklarında oldu. Bu anlamda ilk para yaklaşık M.Ö. 3000'de Mezopotamya'da ortaya çıktı. Bu para gümüş şekeldi. Tarihteki ilk madeni para M.Ö. 640 yılında Lidya kralı Alyattes tarafından Anadolu'nun batısında basıldı. Bu madeni paraların altın veya gümüş cinsinden standart bir ağırlığı vardı ve tanımlanabilmeleri için de işaretler basılıydı. Bu işaret iki şeyi gösterirdi: İçerdiği değerli metalin miktarını ve parayı basıp içeriğini garanti eden otoriteyi. Günümüzde kullanılan neredeyse tüm madeni paralar Lidya paralarının soyundan gelir. Yabancılar Roma parası denarius'un değerine kolayca inanırlardı. Çünkü paraya adını ve resmini basan Roma İmparatorunun gücüne ve sarsılmazlığına güvenleri tamdı. Roma parasına güven o kadar yüksekti ki imparatorluk sınırları dışında dahi insanlar denarius olarak ödeme almaktan memnunlardı. 1. yüzyılda o Roma paraları en yakın Roma lejyonunun binlerce kilometre uzak olduğu Hindistan pazarlarında bile değişim aracı olarak kabul ediliyordu. Hintlilerin denarius'a ve üzerindeki imparator resmine o kadar büyük bir güveni vardı ki yerel hükümdarlar kendi paralarını bastıklarında denarius'u üzerindeki Roma imparatorunun portresine kadar taklit ettiler. Denarius tüm madeni paralar için kullanılan bir isme dönüştü ve halifeler de bunu Arapçaya çevirerek dinarı bastılar. Emperyal Vizyonlar bölümü. Hakkında kesin bilgi sahibi olduğumuz ilk imparatorluk Büyük Sargon'un Akkad İmparatorluğu'dur. M.Ö. 2250. İmparatorluklar pek çok küçük kültürü daha az sayıdaki büyük kültüre dönüştürmekte belirleyici rol oynadı. İmparatorlukların ortak bir kültürü yaymak için çaba göstermesinin ikinci ve en az o kadar önemli bir sebebi de meşruiyet kazanmaktı. Bazı durumlarda kültürel etkileşim ve asimilasyon eski seçkinlerle yenileri arasındaki engelleri gerçekten de kırabildi. Fethedilenler kendi ülkelerini artık tuhaf ve yabancı bir işgal sistemi olarak görmüyordu. Fethedenlerse tebaalarını kendileriyle eşit görüyorlardı. Yönetilenler de yönetenler de onları biz olarak görüyordu. Roma'nın tüm vatandaşları en nihayetinde yüzyıllar boyu süren imparatorluk yönetiminden sonra Roma vatandaşlığı kazandı. Yönetici Arap Müslüman seçkinlerle ne Arap ne de Müslüman olan Mısırlı, Suriyeli, İranlı ve Berberi halk arasında keskin bir ayrım söz konusuydu. İmparatorluğun tebaası aşamalı olarak Müslümanlık inancını, Arap dilini ve yine melez bir emperyal kültürü benimsedi. Eski Arap seçkinler bu halklara derin bir düşmanlıkla bakıyordu. Zira kendi statülerini ve kimliklerini kaybetmekten korkuyorlardı. Zamanla imparatorlukta ve İslam dünyasında eşit haklar talep eden bu yeni, kızgın halklar sonunda istediklerini elde ettiler. Mısırlılar, Suriyeliler ve Mezopotamyalılar giderek Arap olarak görülmeye başladılar. Araplar, ister Arabistan kökenli otantik Araplar, isterse Mısır ve Suriye'de yeni ortaya çıkanlar olsun, giderek Arap olmayan Müslümanlar, özellikle de İranlılar, Türkler ve Berberiler tarafından domine edildiler. Arap İmparatorluk Projesi'nin büyük başarısı, yarattığı kültürün Arap olmayan pek çok halk tarafından büyük bir istekle kabul edilmesiydi. Öyle ki bu halklar kültürü devam ettirip geliştirerek imparatorluk çöktükten ve Araplar etnik bir grup olarak hakimiyetlerini kaybettikten sonra bile yaydılar. Her şeye rağmen modern Hindistan devleti İngiliz İmparatorluğu'nun çocuğudur. İngilizler bu toprakların insanlarını öldürdüler, yaraladılar ve sürdüler. Ama aynı zamanda birbiriyle savaşan krallıklar, prenslikler ve kabileler mozaiğini birleştirerek ortak bir milli bilinç etrafında az çok tek bir siyasi birim gibi işleyen bir ülke de yarattılar. Hint yargı sisteminin temellerini attılar. Ekonomik yapıyı oluşturdular ve ekonomik entegrasyon için kritik önemdeki demiryolu ağını inşa ettiler. Bağımsız Hindistan yönetim biçimi olarak İngiliz tipi Batı demokrasisini benimsedi.
İngilizce hala ülkenin lingua francası. Ana dili Hintçe, Tamil ve Malayalam olanların iletişim kurabileceği ortak dil. Bugün çoğunlukla ayrımcılık, anlaşmazlık ve nifak kaynağı olarak görülen din, insanlığı para ve imparatorluklarla birlikte en iyi birleştiren üçüncü şey olarak sayılabilir. Tüm toplumsal düzenler ve hiyerarşiler hayali olduğundan kırılgandır ve toplum büyüdükçe kırılganlık artar. Dinin kritik önemdeki tarihsel rolü bu kırılgan yapılara adeta insanüstü bir meşruiyet vermesidir. Dinler yasalarımızın insanların kaprisi değil, mutlak ve üstün bir otorite tarafından buyurulmuş emirler olduğunu söylerler. Bu da en azından bazı temel yasaların eleştiriden muaf olmasını sağlayarak toplumsal istikrarı sağlar. Din bu anlamda insanüstü düzene olan inanca dayanan bir insani değerler ve normlar sistemi olarak tanımlanabilir. Katolikler ve Protestanlar arasındaki din savaşları Avrupa'yı özellikle 16. ve 17. yüzyıllarda kasıp kavurmuştu. Protestanlar, Tanrı'nın oğlunun insan bedeninde dünyaya geldiğini, insanlık için çarmıhta canını feda ettiğini, böylece kurtuluşun ve ölümsüzlüğün yolunu açarak kendisine inanan ve bu inancı yaşayan herkese de cennetin kapılarını açtığına inanırlar. Katolikler bu inancı yeterli bulmazlar. Cennete girmek için inananların kiliseye gitmeleri ve sevap işlemeleri de gerektiğini düşünürler. Protestanlar reddettikleri bu inancın Tanrı'nın büyüklüğünü ve sevgisini aşağıladığını ileri sürerler. Bu ilahiyat tartışmaları 16. ve 17. yüzyıllarda o kadar şiddetlendi ki Katolikler ve Protestanlar birbirlerini kitleler halinde yok ettiler. 23 Ağustos 1572'de Fransız Katolikleri Fransız Protestanlarına saldırdı. Saint Bartholomew günü katliamı olarak bilinen bu saldırıda 24 saatten az bir sürede yaklaşık 10.000 Protestan katledildi. Papa Fransa'da olup bitenin haberini aldığında o kadar mutlu olmuştu ki bu durumu kutlamak için özel ayinler düzenledi. Hatta Giorgio Vasari'yi Vatikan'ın odalarından birini katliamı betimleyen fresklerle donatması için görevlendirdi. Bu oda şu an ziyaretçilere kapalıdır. Bu 24 saat içinde koca Roma İmparatorluğu tarihinde öldürülenden çok daha fazla sayıda Hristiyan yine Hristiyanlar tarafından öldürüldü. Bildiğimiz ilk tek tanrılı din M.Ö. 1350'de Firavun Akhenaten Mısır Panteonundaki ufak tanrılardan biri olan Aten'in evrenin gerçek üstün gücü olduğunu ilan ettiğinde ortaya çıktı. Çok tanrıcılık başka yerlerde de tek tanrılı dinlere dönüşmeye başladı. Ama bu dinler sınırlı kalmıştı. Bunun en büyük sebebi de kendi evrensel mesajlarını oluşturamamalarıydı. Örneğin Yahudilik. Kendi çıkarları ve ön yargıları olduğuna inandığı evrenin üstün gücünün sadece küçük Yahudi ulusu ve önemsiz İsrail toprağıyla ilgilendiğini iddia ediyordu. Büyük kırılma noktası Hristiyanlıkla birlikte geldi. Bu inanç Nasıralı İsa'nın uzun süredir beklenen Mesih olduğunu öne süren küçük bir Yahudi cemaati olarak doğdu. Ancak cemaatin ilk liderlerinden Tarsuslu Pavlus, eğer evrenin üstün gücünün çıkarları ve ön yargıları varsa, eğer kendisini fiziksel olarak canlandırıyorsa ve insanlığın kurtuluşu için çarmıhta can veriyorsa, bunu sadece Yahudilerin değil, tüm herkesin duyması gerektiğini ileri sürdü. Bu yüzden de İsa hakkındaki hakikati tüm dünyaya yaymak gerekiyordu. Pavlus'un savı çok bereketli bir toprağa serpilmişti. Hristiyanlar tüm insanlığı hedef alan geniş misyonerlik faaliyeti yürüttüler ve böylece ezoterik bir Yahudi grubu Büyük Roma İmparatorluğunu ele geçirdi. Hristiyanların başarısı 7. yüzyılda Arap Yarımadası'nda ortaya çıkan diğer bir tek tanrılı dine de model oldu: İslam. Hristiyanlık gibi İslam da dünyanın uzak bir köşesinde küçük bir cemaat olarak doğdu ve çok daha hızlı bir şekilde Arabistan çöllerinden çıkarak Atlantik Okyanusu'ndan Hindistan'a uzanan devasa bir imparatorluğa dönüştü. O andan itibaren tek tanrılı din fikri dünya tarihinde merkezi bir role kavuştu. İnsanların çelişkili şeylere aynı anda inanabilme kapasitesi muazzamdır. Bu yüzden milyonlarca Hristiyan, Müslüman ve Yahudinin aynı anda hem bir mutlak güç sahibi Tanrı'ya hem de ondan bağımsız bir şeytana inanmasına şaşırılmamalıdır.
Sayısız Hristiyan, Müslüman ve Yahudi, iyi Tanrı'nın şeytanla mücadelesinde bizim yardımımıza ihtiyaç duyduğunu düşünecek kadar ileri gittiler. Bu yaklaşım diğer başka şeylerin yanında Haçlı seferlerinin ve cihatların da ilham kaynağıydı. Zihin hoşuna gitmeyen bir şey yaşadığında şiddetle bu rahatsızlıktan kurtulmak, hoşuna giden bir şey yaşadığında da zevkin kalıcı olmasını ve yoğunlaşmasını ister. Bu yüzden de hep doyumsuz ve huzursuzdur. Bu da tüm öğretilerini tek bir yasa altında toplamıştır. Arzular acı çekmeye sebep olur. Acı çekmekten tamamen kurtulmanın tek yolu da arzu duymaktan tamamen kurtulmaktır. Bunu yapmanın tek yolu da gerçekliği olduğu gibi yaşaması için zihni eğitmektir. Tek tanrılı dinlerin ilk prensibi şudur: Tanrı vardır. Bizden ne istiyor? Budizmin ilk prensibi ise acı vardır. Acıdan nasıl kaçınabilirim? Eğer bir insan tüm arzularından arınabilmişse hiçbir tanrı ona ızdırap çektiremez. Başarının sırrı. Neden tarih okuyoruz? Fizik veya ekonominin aksine tarih doğru ve tutarlı tahminlerde bulunmak için uygun araç değildir. Geleceği bilmek için değil, ufkumuzu genişletmek, mevcut durumumuzun ne doğal ne de kaçınılmaz olduğunu anlamak ve sonuç olarak önümüzde akla hayale gelmeyecek olasılıklar bulunduğunu anlamak için tarih okuyoruz. Çoğu zaman silahlanma yarışı tarafların iflasına sebep olur ve güç dengesini de değiştirmez. Pakistan gelişmiş savaş uçakları alınca Hindistan da aynı şekilde cevap verir. Hindistan nükleer bomba geliştirdiğinde Pakistan da onun arkasından gelir. Pakistan donanmasını büyütür, Hindistan da ona cevap verir. Sürecin sonunda güç dengesi büyük ölçüde ilk durumda olduğu haliyle kalır. Ama eğitim veya sağlığa harcanmış olabilecek milyarlarca dolarla silah alınmış olur. Bununla birlikte silahlanma yarışı karşı durması zor bir dinamiktir. Silahlanma yarışı bir ülkeden diğerine virüs gibi yayılan bir davranış biçimidir. Bilimle imparatorluğun evliliği. Eski zamanlarda uzaklara yapılan seferlerde tayfanın yarısından çoğunun seyahatte öleceği bilinirdi. Buradaki azılı düşman, kızgın yerliler, düşman gemileri veya vatan özlemi değil, iskorbüt adı verilen gizemli bir hastalıktı. 16. ve 18. yüzyıllar arasında iskorbütün yaklaşık 2 milyon denizcinin yaşamına mal olduğu düşünülmektedir. Kimse bu hastalığa neyin yol açtığını bilmiyordu ve hangi yöntem denenirse denensin denizciler kitleler halinde ölmeye devam ediyordu. Kırılma noktası 1747'de James Lind adında bir İngiliz doktorun bu hastalıktan muzdarip denizciler üzerinde kontrollü bir deney yapmasıyla gerçekleşti. Lind, denizcileri iki gruba ayırarak her gruba farklı tedavi uyguladı. Test gruplarından biri iskorbüte karşı halk tarafından yaygın olarak kullanılan bir tedavi olan narenciye tüketiyordu. İlk gruptaki bu hastalar kısa süre içinde iyileştiler. Lind, narenciye meyvelerinin denizcilerin vücutlarının asıl ihtiyacı olan şey olduğunu bilmiyordu. Ama biz bugün bunun C vitamini olduğunu biliyoruz. O zamanlar gemilerdeki standart beslenme bu çok önemli besinleri kesinlikle içermiyordu. Uzun mesafeli seyahatlerde denizciler genellikle tahıl ve kurutulmuş et yiyerek besleniyor ve neredeyse hiç meyve ve sebze tüketmiyorlardı. Kraliyet donanması Lind'in deneylerine ikna olmamıştı ama James Cook doktorun haklı olabileceğini düşünüyordu. Gemisini bolca lahana turşusuyla doldurdu ve denizcilerine gemi ne zaman karaya yanaşırsa taze meyve ve sebze yemeleri emrini verdi. Bunun sonucunda da tek bir denizci bile iskorbüte kurban gitmedi. Bunu izleyen yıllarda dünyadaki tüm donanma kaptanları Cook'un beslenme yöntemini örnek alarak sayısız denizcinin ve yolcunun hayatını kurtardılar. İskorbüte kesin çare bulunması İngiltere'nin dünya denizlerinin kontrolünü ele geçirmesine ve dünyanın öbür ucuna ordular yollayabilmesine ciddi katkı yaptı. Avustralya ve Yeni Zelanda'nın en bereketli toprakları bu seferi takip eden yüzyılda Avrupalı yerleşimciler tarafından ele geçirildi. Yerli nüfusu %90'a varan oranlarda azaldı ve hayatta kalanlar katı bir ırk ayrımcılığı altında yaşamaya zorlandı. Tazmanya'nın yerlilerini ise daha da kötü bir felaket bekliyordu. Muazzam bir yalıtılmışlık içinde 10.000 yıl boyunca hayatta kalan bu insanlar
Cook'un adaya varışından sonraki 100 yıl içinde son adam, kadın ve çocuğa varana dek tamamen yok edildiler. Ne yazık ki bilim ve ilerleme onları öldükten sonra bile rahat bırakmadı. Son Tazmanyalıların cesetlerine antropologlar ve sanat galericileri tarafından bilim adına el konuldu. Cesetler parçalanarak tartıldı, ölçüldü ve bilimsel makalelere konu oldu. Daha sonra kafatasları ve iskeletler farklı müzelerde ve antropolojik koleksiyonlarda sergilendi. Tazmanya Müzesi, son Tazmanya yerlisi olan Trugani'nin iskeletinin gömülmesine ancak 1976'da Trugani öldükten 100 yıl sonra izin verdi. İngiliz Kraliyet Cerrahi Koleji ise saç ve deri örneklerini 2002'ye kadar elinde tutmaya devam etti. Dünyanın ilk ticari demiryolu 1830'da İngiltere'de yapıldı. 1850'de Batı ülkelerin neredeyse 40 bin kilometre demiryoluyla baştan başa örülmüşken Asya, Afrika ve Latin Amerika'nın tamamında yalnızca 4 bin kilometre ray döşenmişti. 1880'de Batı 350 bin kilometreden fazla demiryoluna sahip olduğunda dünyanın geri kalanında bu rakam yalnızca 35 bin kilometreydi. Çin'deki ilk demiryolu ancak 1876'da açılabildi. Uzunluğu 25 kilometreydi ve Avrupalılar tarafından yapılmıştı. Ertesi yıl Çin hükümeti bu demiryolunu yok etti. 1880'e gelindiğinde Çin İmparatorluğu'nda tek bir demiryolu bile yoktu. Türkiye'de ilk demiryolu ise 1858'de açıldı. İzmir'i Seydiköy'e bağlayan hat daha sonra Aydın'a kadar uzatıldı. Bir İngiliz şirketi tarafından inşa edilmişti ve İngilizler işletiyordu. Kurulduğu 1923'te Britanya'nın 3 katından fazla toprağı olan Türkiye Cumhuriyeti'nde 4000 kilometreden az demiryolu vardı. İlk modern insan Amerika'ya 1499-1504 yılları arasında pek çok kez seyahat eden İtalyan denizci Amerigo Vespucci'ydi. 1502 ile 1504 arasındaki seyahatlerini anlatan iki metin Avrupa'da yayımlandı. Bu metinler Vespucci'ye atfedilmişti ve Kolomb tarafından keşfedilen yeni toprakların Doğu Asya açıklarındaki adalar değil, kutsal metinlerin eski coğrafyacıların ve şimdiki Avrupalıların bilmedikleri yepyeni topraklar olduğundan bahsediyordu. 1507'de bu iddialara ikna olan Martin Waldseemüller adında saygın bir haritacı, güncelleştirilmiş bir dünya haritası yayımladı ve bu harita Avrupa'dan batıya yapılan seferlerin ayrı bir kıtaya vardığını gösteren ilk haritaydı. Waldseemüller'in haritaya bir de isim koyması gerekiyordu. Yanlışlıkla Amerigo Vespucci'nin buraları keşfeden kişi olduğunu düşünüp bu kıtaya ismini vererek onurlandırdı. Amerika. Waldseemüller haritası çok popüler oldu ve pek çok başka haritacı tarafından da kopyalandı. Böylece kıtaya verdiği isim yayılmış oldu. Dünyanın bir çeyreğinin ve 7 kıtasından ikisinin cehaletini kabul etmekten öte marifeti bulunmayan bir İtalyanın adını almasıysa ilahi adaletin tecellisidir. Avrupalıları sıra dışı yapan şey keşfetmek ve fethetmek konusunda benzeri görülmemiş doyumsuz hırslarıydı. Aynı beceriye sahip olsalar da Romalılar hiçbir zaman Hindistan'ı veya İskandinavya'yı, Persler Madagaskar'ı veya İspanya'yı, Çinliler de Endonezya'yı veya Afrika'yı fethetmeye yeltenmemişlerdi. Çoğu Çinli yönetici burunlarının dibindeki Japonya'yı bile kendi haline bırakmıştı. Bu da son derece normaldi. Tuhaflık erken modern çağdaki Avrupalıların yabancı kültürlerle dolu uzak topraklara yelken açıp karaya ayak bastıklarında bu topraklara kralım adına el koyuyorum demek gibi bir hastalığa tutulmuş olmalarıydı. Uzaydan gelen işgal 1517 civarında Karayip adalarındaki İspanyol koloniciler Meksika anakarasının ortalarında bir yerde bulunan güçlü bir imparatorluk hakkında bir takım iddialar duymaya başladılar. Sadece 4 yıl sonra Azteklerin başkenti dumanları tüten bir yıkıntıya ve Aztek İmparatorluğu da tarihe karışmıştı. İspanyolların Meksika'yı fethetmesinden 10 yıl gibi kısa bir süre sonra Francisco Pizarro, Güney Amerika'da İnka İmparatorluğunu keşfetti ve 1532'de de yok etti. Asya'nın büyük imparatorlukları yani Osmanlı, Safevi, Babür ve Çin, Avrupalıların büyük bir keşif yaptığını hemen duymuşlardı ama buna hiç ilgi göstermediler. Dünyanın Asya etrafında döndüğüne inanmaya devam ettiler ve Avrupalılarla Amerika'nın ve Atlantik'le Pasifik'teki yeni deniz yollarının kontrolü için rekabet etmeye girişmediler.
Müslümanlar Hindistan'ı fethettiğinde yanlarında Hint tarihini sistematik olarak inceleyecek arkeologlar, Hint kültürünü inceleyecek antropologlar, Hint topraklarını inceleyecek jeologlar ve Hint faunasını inceleyecek zoologlar getirmemişlerdi. İngilizler ise Hindistan'ı fethettiklerinde bunların hepsini yanlarında getirdiler. 10 Nisan 1802'de Büyük Hindistan incelemesi başlatıldı ve tam 60 yıl sürdü. On binlerce yerli çalışanın, akademisyenin ve rehberin de katkısıyla İngilizler titiz bir çalışmayla tüm Hindistan'ın haritasını çıkardı. Sınırları belirledi, mesafeleri ölçtü. Hatta Everest'in ve diğer Himalaya zirvelerinin yükseklikleri ilk kez tam olarak ölçüldü. İngilizler Hint eyaletlerinin askeri kaynaklarını, altın madenlerini incelediler. Ama aynı zamanda nadir bulunan Hint örümcekleri hakkında bilgiler topladılar. Renkli kelebekleri katalogladılar. Yok olmuş Hint dillerinin kökenlerini araştırdılar. Ve unutulup gitmiş yıkıntılarda kazılar yaptılar. İngilizlerin bilimsel merakını en iyi anlatan örneklerden biri de çivi yazısının deşifre edilmesiydi. 3000 yıl boyunca Orta Doğu'nun başlıca yazı tipi olan çivi yazısını okuyup yazmayı bilen son kişi muhtemelen milattan sonra 1. 1000 yıl içinde ölüp gitmişti. O zamandan beri bölgede yaşayanlar sıklıkla anıtların, dikili taşların, eski kalıntıların ve kırık çömleklerin üzerinde bu yazılarla karşılaşıyorlardı. Ama bu tuhaf, açılı çizgileri okumayı bilmiyorlardı ve bildiğimiz kadarıyla bunu hiçbir zamanda merak etmediler. Çivi yazısı ilk olarak 1618'de İran'daki İspanyol Büyükelçisi eski Persepolis kalıntılarını dolaşırken kimsenin kendisine anlamını açıklayamadığı yazıları gördüğünde Avrupalıların dikkatini çekti. Bu bilinmeyen yazının haberi kısa zamanda Avrupalı bilginler arasında yayıldı ve meraklarını cezbetti. 1657'de Avrupalı bilginler Persepolis'teki çivi yazısının ilk çevirisini yayımladılar. Bunu başka çeviriler izledi ve 200 yıla yakın bir süre boyunca batıdaki bilginler yazıyı çözmek için uğraştılar. Ancak hiçbiri başarılı olamadı. 1830'larda Şah'ın ordusunu Avrupa tarzında eğitmesi için İran'a Henry Rawlinson adında bir İngiliz yüzbaşı gönderildi. Boş zamanlarını İran'ı dolaşarak geçiren Rawlinson'u bir gün Zagros dağlarında bir uçuruma götüren yerel rehberler devasa Behistun yazıtlarını gösterdiler. 15 metre yüksekliğinde ve 25 metre genişliğindeki bu yazıt, M.Ö. 500 civarında Kral 1. Darius'un emriyle kazınmıştı. Çivi yazısıyla 3 dilde yazılmıştı. Eski Farsça, Elamice ve Babilce. Yerel halk yazıttan haberdardı. Ancak yazıları kimse okuyamıyordu. Rawlinson eğer bu yazıyı çözebilirse kendisinin ve diğer araştırmacıların o sıralar Orta Doğu'nun her yerinde keşfedilen pek çok metni çözebileceğine ve bunun da eski ve unutulmuş dünyalara kapı aralayacağına inandı. Yöntem üstüne yöntem denedi ve nihayet yazının eski Farsça olan bölümlerini deşifre etmeyi başardı. Aslında bu en kolayıydı. Çünkü eski Farsça modern Farsçadan pek de farklı değildi ve Rawlinson da Farsça biliyordu. William Jones ve Henry Rawlinson gibi insanların çalışmaları sayesinde Avrupalı fatihler yeni imparatorluklarını daha önceki tüm fatihlerden hatta yerel halktan bile çok daha iyi tanıyorlardı. Bu daha derinlemesine bilginin elbette pratik avantajları vardı. Bu tür bir bilgi olmadan bir avuç Britanyalı'nın yüz milyonlarca Hintliyi 200 yıl boyunca sömürüp yönetebilmesi mümkün değildi. 19. yüzyılın tamamı ve 20. yüzyılın başı boyunca sayısı 5.000'den az İngiliz bürokrat, 40-70 bin arası asker ve belki 100 bine varan İngiliz iş adamı, onların yardakçıları, eşleri ve çocukları toplam 300 milyon Hintliyi yönetmeye yetiyordu. Hindistan'ın en zengin eyaleti olan Bengali, 1764'te fetheden ve zenginleşmekten başka bir şeyle ilgilenmeyen İngilizler, birkaç yıl içinde Büyük Bengal kıtlığının ortaya çıkmasına sebep olan bir ekonomik politika uyguladılar. 1769'da başlayan ve 1770'te felaket boyutlarına ulaşan kıtlık 1773'e kadar sürdü. Bu felakette eyalet nüfusunun yaklaşık 1/3 olan 10 milyon Bengalli hayatını kaybetti. Bilimle yakın işbirliği yapmaları sayesinde bu imparatorluklar o kadar büyük güç toplamış ve dünyayı o kadar büyük ölçüde değiştirmiştir ki basitçe iyi veya kötü olarak adlandırılamazlar.
Bugün içinde yaşadığımız dünyayı, o imparatorlukları yargılamak için yararlandığımız ideolojiler de dahil bu imparatorluklar yaratmıştır. Öte yandan emperyalistler bilimi oldukça şeytani amaçlar içinde kullanmıştır. Biyologlar, antropologlar, hatta dil bilimciler bile Avrupalıların diğer ırklardan üstün olduklarına ve dolayısıyla onları yönetme hakkına sahip olduklarına ilişkin bilimsel kanıtlar ürettiler. Kapitalist itikat. Yönetimlerin büyük sermayenin çıkarları için nasıl çabaladığının en meşhur örneği İngiltere ile Çin arasındaki 1. Afyon Savaşı'dır. 19. yüzyılın ilk yarısında British East India Company ve bazı İngiliz iş adamları Çin'e bazı uyuşturucular, özellikle de afyon ihraç ederek bir servet kazandılar. Milyonlarca Çinli afyon bağımlısı olmuştu ve ülke hem ekonomik hem de toplumsal anlamda çöküntüye uğradı. 1830'ların sonunda Çin hükümeti uyuşturucu ticaretini yasakladığında İngiliz tüccarlar yasağı yok saydılar. Çin devleti de uyuşturuculara el koymaya ve onları yok etmeye başladı. Bunun üzerine uyuşturucu kartelleri Westminster ve Downing sokağındaki yakın ahbaplarını, pek çok milletvekilinin ve bakanın bu uyuşturucu şirketlerinde hisseleri vardı ve hükümeti harekete geçmesi için baskı altına aldılar. 1840'da İngiltere, Çin'e serbest ticaret bahanesiyle savaş açtı. Savaş İngiltere için tam bir zaferdi. Aşırı özgüvenli Çinliler, İngilizlerin buharlı gemileri, ağır topları ve hızlı ateş alan tüfekleri gibi yeni mucizevi silahlarıyla baş edemediler. Savaşı izleyen barış anlaşmasında Çin, İngiliz uyuşturucu tüccarlarının faaliyetlerine karışmamayı ve zararlarını karşılamayı kabul etti. Dahası İngilizler Hong Kong'un kontrolünü ele geçirdiler ve burayı uyuşturucu ticareti için güvenli bir üs olarak kullandılar. 19. yüzyılın sonlarında yaklaşık 40 milyon Çinli, yani ülke nüfusunun %10'u afyon bağımlısıydı. Mısır'da İngiliz kapitalizminin her yere uzanabilen gücüne saygı duymayı öğrendi. 19. yüzyılda Fransız ve İngiliz yatırımcılar Mısır yöneticilerine çok büyük miktarlarda krediler verdiler. Bu krediler önce Süveyş Kanalı projesini finanse etmek için, sonra da bundan çok daha başarısız girişimler için kullanıldı. Borcu aşırı şişen Mısır'a kredi veren Avrupalılar giderek Mısır'ın iç işlerine daha fazla karıştılar. Mısırlı milliyetçiler 1881'de durumdan bıkarak isyan ettiler ve tek taraflı olarak tüm dış borçları sildiklerini ilan ettiler. Kraliçe Victoria bu durumdan hoşnut olmadı ve bir yıl sonra ordusunu Mısır'a gönderdi. Mısır, 2. Dünya Savaşı'na kadar İngiltere'nin sömürgesi olarak kaldı. Şimdi bir de Türkiye ile ilgili bir konu var. Yatırımcıların çıkarları adına girişilen yegane savaşlar bunlardan ibaret değildi. Savaşın kendisi de tıpkı Afyon gibi meta haline gelebiliyordu. 1821'de Yunanlılar Osmanlı İmparatorluğu'na karşı ayaklandılar. Bu ayaklanma İngiltere'nin liberal ve romantik çevrelerinde büyük sempati topladı. Hatta şair Lord Byron isyancılarla birlikte savaşmak için Yunanistan'a gitti. Öte yandan Londralı finansçılar burada bir fırsat da gördüler. İsyanın liderlerine Londra borsasında işlem görebilecek Yunan isyanı senetlerini teklif ettiler. Eğer bağımsızlık kazanılırsa Yunanlar bu senetleri faiziyle birlikte ödemeyi kabul edecekti. Bireysel yatırımcılar da kar etmek için veya Yunanlıların davasına sempati duydukları için bu senetlerden aldılar. Yunan isyanı senetlerinin Londra borsasındaki değeri Yunanistan'ın savaş meydanındaki başarılarına ve başarısızlıklarına göre inip çıktı. Türklerin zamanla savaşta üstün geldiği ve isyancıların yenilmesi an meselesi olduğunda hissedarlar tüm paralarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldılar. Onların çıkarı milli çıkar anlamına geldiğinden İngilizler uluslararası bir filo hazırlayarak Osmanlı'nın ana donanmasını 1827'de Navarin'de batırdı. Sonuçta yüzyıllardır süren boyunduruktan sonra Yunanistan nihayet özgürdü. Ancak özgürlük ülkenin asla ödeyemeyeceği bir borç yükü karşılığında elde edilmişti. Bağımsızlıktan sonra Yunan ekonomisi 10 yıllar boyunca İngiliz finansörlere bağımlı kaldı. Sanayinin çarkları bölümündeyiz. Bin yıllardır bilinen petrol, çatıların su sızdırmasını önlemek ve baltaları yağlamak için kullanılıyordu. Bununla birlikte daha 100 yıl önce kimse petrolün başka kullanım alanları olabileceğini düşünmüyordu.
Hele petrol için kan dökmek kulağa delilik gibi geliyordu. Toprak, altın, biber ve köleler için savaşılırdı ama petrol için değil. Güneşin her gün bedavaya yaydığı enerjinin yanında fosil yakıtlar hiçbir şey sayılır. Dünyadaki tüm insan faaliyetleri ve sanayi yıllık 500 hexajoule kullanır. Bu da dünyanın güneşten sadece 90 dakikada elde ettiği enerji miktarına denktir. Kimyacılar alüminyumu 1820'ler gibi geç bir tarihte keşfetmişlerdi. Ama madeni cevherinden ayırmak çok zor ve masraflıydı. Uzun yıllar boyunca alüminyum altından çok daha pahalı bir malzeme olarak kaldı. 1860'larda Fransa İmparatoru 3. Napolyon en seçkin konuklarına alüminyum çatal bıçak takımıyla servis yapılmasını emretmişti. Daha önemsiz misafirlerse altın çatal ve bıçak kullanıyorlardı. 19. yüzyılın sonlarında kimyagerler çok büyük miktarlarda ucuz alüminyum çıkartmanın bir yolunu buldular. Günümüzde yıllık küresel üretim yılda 30 milyon tona yükselmiş durumdadır. 3. Napolyon kendi halkının torunlarının alüminyumu sandviçlerini sarmak ve yiyecek artıklarını atmak için kullandıklarını görse gözlerine inanamazdı. Orta Çağ Avrupa'sında aristokratlar paralarını aşırı lüks şeylere dikkatsizce harcarken köylüler her kuruşu sayarak tutumlu yaşarlardı. Bugünse durum tam tersine döndü. Zenginler kendi yatırımlarına ve varlıklarına dikkat ederek yaşarken daha az varlıklılar borca girerek hiç ihtiyaçları olmayan arabalar ve televizyonlar alıyorlar. 1700'de dünyada 700 milyon insan yaşıyordu. 1800'de bu rakam 950 milyon, 1900'de ise neredeyse ikiye katlanarak 1,6 milyara ulaştı. 2000'e gelindiğinde 4'e katlanarak 6 milyara, bugünse neredeyse 7 milyara ulaşmış durumdadır. Bütün dünyada aynı saat diliminin ve bunun merkezi olarak da Greenwich'in kullanılmasının nedenini anlatan bir bölüm var. İlk ticari tren Liverpool ve Manchester arasında 1830'da faaliyete geçtikten 10 yıl sonra ilk tren tarifesi hazırlandı. Trenler eski araçlardan çok daha hızlıydı. Bu yüzden yerel saatler arasındaki tuhaf farklar ciddi sıkıntı yaratıyordu. 1847'de İngiliz tren şirketleri kafa kafaya vererek o andan itibaren tüm tren çizelgelerinin Liverpool, Manchester veya Glasgow'un yerel saatlerine göre değil, Greenwich gözlemevi saatine göre ayarlanmasını kararlaştırdılar. Ve ondan sonra yavaş yavaş diğer şehirlere, bütün İngiltere'ye ve bütün dünyaya yayıldı bu uygulama. Ve sonsuza dek mutlu yaşadılar bölümündeyiz. Bazı akademisyenler insan biyokimyasını sıcaklığı sabit tutan bir havalandırma sistemine benzetirler. Çeşitli olaylar sıcaklığı anlık olarak değiştirebilir. Ama havalandırma sistemi hep aynı sıcaklığı geri sağlar. Bazı havalandırmalar 25 dereceye sabitlenmiştir. Bazıları ise 20 dereceye. İnsanların mutluluk sistemleri de kişiden kişiye değişmektedir. Birden 10'a kadar bir ölçekte düşünürsek, bazı insanlar şanslı bir biyokimya sistemiyle doğmuştur. Ve mutlulukları 6 ile 10 arasında, zamanla 8 ile sabitlenecek şekilde değişmektedir. Böyle birisi yabancılaşmanın hüküm sürdüğü büyük bir şehirde yaşasa, borsa çöküp tüm parasını kaybetse veya diyabet teşhisi de konsa mutlu olacaktır. Bazı insanlarsa 3 ile 7 arasında değişen ve 5'te sabitlenen daha parçalı bulutlu bir biyokimyaya sahiptir. Böyle birisi sıkı ve sıcak ilişkilere sahip bir toplulukta olsa, lotodan milyonlar kazansa veya olimpik bir atlet kadar sağlıklı olsa da depresif kalır. Bu mutsuz kişi sabah 50 milyon dolar kazansa, öğlene kadar hem kanserin hem de AIDS'in tedavisini bulsa, öğleden sonra İsraillilerle Filistinliler arasında barışı sağlasa ve akşam da yıllar önce kaybolmuş çocuğuyla tekrar bir araya gelse de 7 seviyesinin ötesinde mutluluk hissedemeyecektir. Bir şekilde beyni mutluluktan uçacak şekilde yapılmamıştır. Son söz. 70 bin yıl önce Homo sapiens hala Afrika'nın bir köşesinde kendi işiyle meşgul olan önemsiz bir hayvandı. İlerleyen bin yıllarda kendisini tüm gezegenin efendisi ve ekosistemin baş belasına çevirecek dönüşümü gerçekleştirdi. Bugün ise bir tanrı haline gelmenin, sadece ebedi gençliğin değil, yaratmak ve yok etmek gibi ilahi becerileri de ele geçirmenin arifesinde. Maalesef dünyadaki sapiens rejimi şu ana kadar gurur duyabileceğimiz çok fazla şey üretmedi. Etrafımızı şekillendirdik, gıda üretimini arttırdık,
Şehirler yaptık, imparatorluklar kurduk, çok uzak ve geniş ticaret ağları oluşturduk. Ama dünyadaki acıyı azalttık mı? Tekrar vurgulamakta fayda var. İnsan gücündeki büyük artış birey olarak Sapiens'in durumunu daha iyi hale getirmedi ve genellikle diğer hayvanlara çok büyük acılar çektirdi. Geçtiğimiz 10 yıllarda nihayet insanların durumuyla ilgili bazı somut gelişmeler sağlayabildik ve kıtlığı, salgınları ve savaşı azaltabildik. Öte yandan diğer hayvanların durumu her zamankinden de hızlı kötüleşiyor. Ve insanların durumundaki düzelme de hem çok yeni hem de kesinlikle emin olmak için henüz çok erken. Dahası insanların yapabildikleri olağanüstü şeylere rağmen hedeflerimiz konusunda emin değiliz. Her zamanki kadar memnuniyetsiziz. Kano ve kadırgalardan buharlı gemilere ve uzay mekiklerine vardık ama kimse nereye gittiğimizi bilmiyor. Her zamankinden daha güçlüyüz ama bunca güçle ne yapacağımızı bilmiyoruz. Daha da kötüsü, insanlar her zamankinden daha sorumsuz gibiler. Uymamız gereken yegane yasalar, fizik yasaları ve kendi kendini yaratmış küçük tanrılar olarak kimseye hesap vermiyoruz. Diğer hayvanları ve etrafımızdaki ekosistemi sürekli mahvediyoruz. Ve bunun karşılığında sadece kendi konforumuzu ve eğlencemizi düşünüyoruz. Üstelik tatmin de olmuyoruz. Ne istediğini bilmeyen, tatminsiz ve sorumsuz tanrılardan daha tehlikeli bir şey olabilir mi? Yuval Noah Harari'nin Sapiens adlı kitabında altını çizdiğim bölümleri paylaştım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Gezmeye gidelim mi? Hadi.